Buradan bizi izleyenleri uyarıyorum. Nugget yiyenler, noodle yiyenler, sosis, salam yiyenler, sürekli patates kızartması tüketenler, pastane poğaçası yiyenler. Sağlıklı olduğunuz günleri çok arayacaksınız, çok pişman olacaksınız. Dünyanın en faydalı 5 besini. 1. Sirke. 2. Yaban mersini. 3. Bir kadın sabahları yorgun uyanıyor. Tahammülsüz, sinirli, ani öfkeleniyor. Sürekli bitkin. Elini, kolunu kaldıracak gücü yok. Sürekli uyumak istiyor. Bu kişideki en büyük problemlerden birisi, ilginç bir nokta söyleyeyim, şeker hastalığı tedavi edilebilir. Kalbimi koruyacağım, ne yapayım? Sarımsak ye, limon ye, ginseng bitkisini hayatından eksik etme. Eğer gece 12'de hala ayaktaysanız şu 5 hastalığın sizin kapınızı çalma riski çok yüksektir. 1. Depresyon. 2. Kronik yorgunluk. 3. Kanser. 4. Yatağa yattıktan sonra uyumaya karar verdiniz. 5-10 dakika içinde eğer uyuyamıyorsanız bu büyük bir problem. Bol bol margarin, tereyağı tüketenler. Sabah akşam kızartmadan vazgeçemeyenler. Beyaz ekmek olmadan yemekten kalkmayanlar. Kalp krizi bir gün kapınızı çalabilir. Sizi tanıyalım hocam. Merhabalar, ben Doktor Halit Furkan Sarı, Konyalıyım, 1991 doğumluyum. Evliyim, 2 erkek evladım var. Konya'da doktorluk yapıyorum. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum ve daha sonra fonksiyonel ve bütüncül tıbba kendimi verdim. Buraya neden girdiniz diye çok soru geliyor. Bundan kısaca bahsedebilirim. Biz modern tıbba, batı tıbbında genelde hastalıkları biraz da yüzeysel değerlendirme var. Bütüncül ve fonksiyonel tıpta hastalıkların kökenine inme ve insanların hayat tarzını değiştirerek ilaçsız yaşam nasıl olabilir veya minimal ilaçla nasıl devam edilebilir? Bunların olduğunu görünce bütüncül ve fonksiyonel tıp alanına girdim. Burada yaklaşık 8 yıldır bu işle uğraşıyorum. Küçük bir muayenehaneyle başladım. Tek başıma çalışıyordum. Yani herhangi bir çalışan dahi yoktu. Sonra zamanla bugün 2000 metrekare yakın bir yerde hastalarımıza hizmet veriyoruz. Bütüncül ve fonksiyonel tıbbı çok seviyorum. Hastalarda aldığım yanıtlar çok güzel ve bunu birçok hastaya uygulamaktan da mutluyuz. Burada bütüncül fonksiyonel tıbbın aslında temel noktası şu: insanların bir hastalığı veya bir şikayeti olduğu zaman bunun temel sebebi ne? Yani vücut bize ne söylemek istiyor? Kısa bir örnek vermek gerekirse mesela benim tansiyonum yükseldi. Şimdi biz buna batı tıbbı mantığıyla bakarsak hemen bir tansiyon ilacı yazmalıyım ve o hemen tansiyonu düşürmeliyim. Ama biz burada nasıl bakıyoruz? Ya bu insanın tansiyonu neden yükseldi? Bu insanın hayatında yanlış yaptığı nokta mı var? Bu insan yanlış beslenme mi yapıyor? Veya bir kilo fazlalığım var veya bir sindirim problemim var. Vücudunda atılamayan toksinler mi var? Biz bunlara bakıyoruz ve buna yönelik hastamıza tedavimizi uyguluyoruz. Burada tabii ki İlaçlar da kullanılabilir. Burada ikisini biz entegre şekilde zaten yönetiyoruz. Ama insanları hayat tarzını değiştirerek bir yöntem sunuyoruz. Hipokrat hepimiz biliyoruz işte tıbbın öncülerinden. Diyor ki geldi hasta sana doktor olarak, ona şunu sor: hayatını değiştirmeye hazır mısın? Aslında biz insanlara bunu soruyoruz. Sen bugüne kadar birçok hata yaptın. Hayatını değiştirmeye var mısın? Beraber hayatındaki bu yanlışlıklardan kurtulmaya var mısın? Çünkü ben şöyle bir tıbbı istemiyorum. Yani hocam bana hemen ilaç yaz. Ben hemen gideyim 3 dakika bir görüşelim. 3 dakika sonra ben de buradan gideyim o ilacı atayım, iyileşeyim. Maalesef bu mümkün değil. Burada önce oturacağız ve şunu düşüneceğiz: ben nerede hata yaptım? Hayatımda neleri değiştirmem gerekiyor? Ama biz genelde bunun tam tersini yapıyoruz. Önce etrafımızı suçluyoruz veya direkt tıp sistemini suçluyoruz. Bu da doğru değil. Yani önce kendi içimize döneceğiz. Nerede hata yaptığımızı bulacağız ve bunu değiştirmek için adımları atacağız. Biz aslında insanlara burada yolculuğunda öncülük ediyoruz. Onlara rehberlik yapıyoruz ve böylece çok güzel iyileşmeler sağlanıyor. Bu videoyu izleyen kişi önce mesela buradan bir çıkarımda bulunursa otursun, hastalıklarını bir kağıda yazsın. Benim bunlar var. Sonra kağıdın diğer tarafına da şunları yazsın: ben acaba nerede hata yapıyorum? Ben neleri düzeltirsem bu hastalıkları düzeltirim. Bunun üzerine kafa yorsun. Yani belki günlerce düşünsün ve daha sonra doktora gitsin. Hocam ben hatalarım şunlar ve şunlar da hastalıklarım. Siz de bana öncülük edin. Gerekirse ilaç, gerekirse takviye, gerekirse tedavi. Ben bu hastalıklardan kurtulmak istiyorum. Emin olun böyle bir istekle, böyle bir çabayla tedavi edilemeyecek hastalık yok. Tedavi anlamında şunu da düşünmeyelim: hastalık tamamen geçecek. Değil. Bazen tedavi nedir? Hayat konforunun arttırılmasıdır. Bazen evet hastalığın tamamen düzeltilmesidir. Veya bazen tedavi insanın olduğu durumdan daha iyi hale gelmesidir. Bugün biliyoruz hepimiz, tedavisi halen bulunamayan hastalık
hastalıkları var. Bu hem bütüncül fonksiyonel tıp buna uğraşıyor. Batı tıbbı uğraşıyor. Modern tıp, bilimsel gelişmeler. Yani bugün robotik cerrahilerden bahsediyoruz. İşte herkes takip ediyordur. Ben burada oturuyorum, işte Japonya'da bir ameliyat yapabiliyor artık. Bunlar çok gelişiyor ama halen evet çözüm bulunamamış hastalıklar tabii ki var. Burada bu anlamda kafa yoracağız. Şimdi hepimiz işimizi birçok zaman ayırıyoruz. Yani belki günlerce uğraşıyoruz. Ama sağlığımızla ilgili emin olun insanlar bazen 5 dakika ayırmıyorlar. Yani hemen hastaneye gittim. Sonra doktoru eleştiriyor, sistemi eleştiriyor. Tamam, bunları da beraber yapalım. Problem değil ama önce bir kendimize dönelim. Gün içerisinde sürekli halsiz ve yorgun hissetmenin sebebi nedir? Halsiz ve yorgunsun. Sabah bomba gibi uyanmak istiyorsun. Şu 5 şeyi yapacaksın. 1. D vitaminini 80 yapacaksın. Hocam 79 olur mu? Olmaz. 2. Ferritin demir değerini 60'ın üzerine çıkartacaksın. 59 olur mu? Olmaz. 3. Akşam erken uyuyacaksın. 11'den sonra uyursan sabah dinç kalma ihtimalin çok düşer. Hocam ben uykuya dalmada güçlük çekiyorum. O zaman melatonin kullanacaksın. 4. Eğer göbeğin varsa bundan kurtulacaksın. Kilo fazlan varsa vereceksin. Boş boğazlık yapmayacaksın. 5. Magnezyum kullanarak enerjine katkıda bulunacaksın. Şimdi Uğur Bey şöyle bir durum var. Bazen bizim alanımız çok anlaşılamıyor. Ya diyorlar ki siz ne hasta bakıyorsunuz? Hani bize illa hastalık ismi istiyorlar. Bizim en çok baktığımız hasta, hocam ne derseniz emin olun bu. Kronik yorgunluk. Ben anlattığım zaman diyecekler evet o kişi benim. Sabah kalkıyor yorgun. Gün içinde yorgun. Akşam yatağa giriyor yorgun. Yani bu bizim bir insan modeli için uygun bir şey değil. Yani sürekli yorgun. Enerjisi düşük, bitkin, isteksiz, hayattan zevk alamıyor, herhangi bir şey yapmak istemiyor. Bu tür kişiler maalesef günümüzde çok fazla artmış durumda. Buna evet kronik yorgunluk diyebiliriz, bitkinlik. Burada şimdi belli başlı sebepler var. Birinci sebebi benim gördüğüm vitamin mineral eksiklikleri. Bu çok önemli. Mesela bir demir minerali, bir D vitamini, bir magnezyum, bir B12, bir folat. Bunlar en temel olanları. Günümüzde halsizlik, yorgunluk yaşayan ilk bakılması gereken durumlar bunlar. 2. Beslenme düzensizlikleri. Yani kişiler en başta biraz bahsettik. Yani sağlığını önemsemediği gibi beslenmesi de önemsemiyor. Yani bir planı yok aslında. Yani ben nerede ne yemeliyim, nasıl yemeliyim? Bununla alakalı düşüncesi yok ve ne bulursa onu yiyor. Bu kişilerde genelde halsiz, yorgun oluyor. Üçüncü sebep vücutta biriken atılamayan toksinler. Karaciğer üzerinde. Yani biz ne yaptık? Vitamin mineral eksikliğini tamamladık. Beslenmemize dikkat ettik ve belli bitkilerle vücuttan toksinleri atabiliriz. Mesela bunlara örnek verecek olursak en çok bilinen yani çok böyle ismi havalı bitkilere de aslında ihtiyacımız yok. Çörek otu, zerdeçal, işte zencefil, ısırgan, bunun gibi bitkiler vücuttan toksin atmaya yararlıdır. Ve bununla beraber mesela bir kişi halsiz yorgun, sindirim problemi var, kabızlığı var. Ya bu kişinin gerçek enerji yakalaması çok zor. Bunların düzeltilmesi gerekiyor. Vitaminler çok tamamlandı. Ek bir hastalığı var mı? Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bir insan yaşının verdiği enerjiye kesinlikle kavuşması gerekiyor. Bir insan sabah yorgun uyanamaz. Yani bizim fıtraten nasıl biz kodlanmışız? Ya sabah geceden yorulacağız, uyuyacağız ve sabah zımba gibi ayağa kalkacağız. Ya bu çok önemli. Bir insan zaten sabah yorgun uyanıyorsa daha ilk başta bahsettiğimiz gibi bir yerde kesinlikle hata yapıyordur. Buna da ben yine çok eleştiriyorum. Yani daha yeni bahsettim. Siz bir komşuya sorsanız, bu şikayetlerini söyleseniz ilk söyleyeceği şey ne olur? Ya sen muhtemelen streslendir. Ne oldu işte akşam kocanla mı şey yaptın, işin mi kötü gidiyor? Bu da yine insanı çözümsüzlüğe sürükler. Metabolizmamız tam olacak, emin olun. O zaman stresi bile yönetebilirsiniz. Biz yine tersten bakıyoruz. Streslendim, işte o zaman hastayım. Doğru bir yöntem değil. Yani stresten veya böyle çözemeyeceğimiz şeyleri insanları yönlendirmek kesinlikle çözümsüzlüğe insanlar itiyor. Ve bu durumda diyor ben ne yapayım? Halsizim, evde oturuyor. Özellikle bayanlar bu şikayeti çok net yaşıyor. Bizim hastalarımız oran olarak bakarsak %80 bayandır. Ve ciddi eksiklikleri var, vücutta düzensizlikleri var. Tedavi olsa emin olun %80-90 bunlardan kurtulacak. Mesela bir kelime vardır, tembel. Bence insanların çoğu tembel değil, vücudu düzensiz. Siz bunun iç enerjiyi sağladığınız zaman zaten tembellikten kurtuluyorsunuz. Yani burada halsizlik, yorgunluk yaşayanlar, kronik işte ben hareket edemiyorum, bitkinim. Burada nerede problem var buna odaklansınlar. Ben nerede hata yapıyorum bunu çözsünler. %80-90 kurtulacaktır. Hocam, hızlı kilo vermek isteyenler ne yapmalı? Mesela 30 günde en fazla kaç kilo verebilirim? 10 kilo verebilir miyim mesela? 30 günde 10 kilo vermek isteyenler hemen kağıdı kalemi eline alsın. Eğer motivasyonunuzu sağlayabilirseniz emin olun buradan garanti veriyorum. 30 günde 10 kilo vermek, bunu 100 kilo birisi için konuşuyoruz, çocuk oyuncağı. Burada tek yapması gereken kaloriyi azaltarak az yemek. Mesela ben et yemek istiyorum, yiyebilirsin. Hocam ben çok sebzeciyim, yiyebilirsin. Hocam ben tatlıdan vazgeçemem,
günlük tatlı yiyebilirsin. Hocam ben tamamen hamur işi yemek istiyorum. Yiyebilirsin. Ama bunları az yiyeceksin ve planlı şekilde yiyeceksin. Günlük yaktığın kaloriden daha fazla yemeyeceksin. Yani çok özür diliyorum, boş boğazlık yapmayacaksın. Abur cubur yemeyeceksin. Sürekli tıka basa doymayacaksın. Erkenden o masadan kalkacaksın. Yazdıkların dışında asla bir şey ağzına atmayacaksın. Bu şekilde 10 kilo vermek garanti. 30 günde 10 kilo rahatlıkla verebilirsiniz. Ama tabii burada önemli olan nedir? Önce kaç kiloda olduğunuz önemli. Yani şimdi 80 kilo biri olan tabii 30 günde 10 kilo veremez. Burada yine hedefi belirlememiz lazım. Yani hedefimiz 30 günde 10 kilo vermek olmamalı. Birinci hedefimiz ya ben sağlıklı olacağım. Kilo fazlalığım bir problemse bunu vermem gerekiyor. Buna ben kafa yordum, motiveyim, yapmam lazım. Nerede eksiklerim var bunu düzenleyeceğim. Eğer mesela 100 kilo örnek verelim. Evet 100 kilo olan biri 30 günde 10 kilo rahatlıkla verebilir. Hiç zorlanmaz ve kendisini diyette bile hissetmez. Ama olay bunu tam motive olmakta. Şimdi ben yine burada bir hastama örnek vereceğim. Sık sık kullanırım. Bir de bir hastamız gelmişti. 120-130 kiloydu. Bayan ve eşi getirmişti bu hastamızı. Ve hastamıza şöyle bir şey söylemiş. Sen eğer kilo vermezsen ben seninle boşanacağım. Düşünün, motivasyona bakar mısınız? Yani şimdi ben bu hastayı 2 ay takip ettim. Yani belki 4-5 sene önce olan bir olay anlatıyorum. Biz hani temelde kilo vermek amaç değil de birçok şikayeti de vardı ama kilo da vermek istiyordu. 2 ay hastamı takip ettim. Emin olun hasta kilo aldı. Diyor ki hocam ben yemiyorum, işte her şeyi yapıyorum ama burada strese bakar mısınız? Boşanmamak için kilo vermek istiyor. Yani böyle bir motivasyon olamaz. Böyle bir kararlılık olamaz. İnsan nasıl strese soktu ve en son ya derim ben sizi takip edemem. Tabi orada net de söylenemiyor yani eşinizden dolayı aslında siz yani böyle bir stres zaten vücudu tamam bloke eder. Streste kortizol hormonu salgılanır. Biz şimdi ağızdan bunu izleyen herkes bilecektir. Kortizon aldığımız zaman kilo alırız. Bu aynı şekilde biz stres olduğumuz zaman da kilo alırız. Konunun merkezine dönecek olursak 30 günde 100 kilo olan birisi çok rahat 10 kilo verebilir. Burada odaklanacak, neyi ne için yaptığını bilecek. Yine bir örnek vereyim. Mesela siz hastaya bir şeyler anlatıyorsunuz beslenme ile ilgili. Hasta en son şunu soruyor size. Ya hocam ben sarı leblebi mi yemeliyim, beyaz leblebi mi? Bu işte hastanın hiçbir şey anlamadığını gösteriyor. Yani siz sarı da yiyebilirsin, beyaz da yiyebilirsin, yeşil de yiyebilirsin. Ama önemli olan ilk ana merkezi bir yakalamamız lazım. Şimdi burada hastalara şöyle tarifler verebiliriz. İşte yoğurdun içine zerdeçal at, işte onun içine pul biber at, ona bilmem maden suyu dök, limon sık, işte gece yatmadan şunu iç, sabah bunu yap. Bunlar bana göre ana yapıyı insanlara kaçırtıyor. Şimdi mesela biz İslami yönden düşünecek olursak bir kişi diyelim İslam dinine girdi. Ya buna en ince fıkhi noktadaki bir şey mi söylersiniz yoksa la ilahe illallah işte Muhammeden Resulullah diyecek diyelim. Bununla alakalı şeyleri anlatırsınız vesaire. Ya da en ince ayrıntıyı mı anlatırsınız önce? Tabii önce ya bu din nedir bunu anlayacak, İslam nedir, la ilahe illallah nedir neyse. Bunları anlayacak. Daha sonra yavaş yavaş siz ona ayrıntıları anlatacaksınız. İşte şöyle namaz kılman lazım, işte bunları yapman gerekiyor. Bunları biz emin olun beslenmede böyle. Yani çok ayrıntı bir noktaya takılıyor ve genel yapıyı kaçırıyor. Mantığı anladık. Ben kilo vermem gerekiyor. Neden vermem gerekiyor? Çünkü kilo fazlalığı bende karaciğerimi yağlandırıyor. Beni ileride şeker hastası yapabilir. Ben ileride kilo fazlalığından dolayı kalp krizi geçirebilirim. Bugün gündemimizde ne var? Kalp krizi var. İşte ünlüler, sanatçılar işte ekranlarda, sahnelerde kalp krizi geçiriyorlar ve bir anda ölebiliyorlar. Burada ben ileride kalp krizi geçirebilirim. Ben ileride sırf fazla kilom olduğu için kanser olabilirim. İleride fazla kilom olduğu için Alzheimer olabilirim. Bunların hepsi korkutucu hastalıklar değil mi? Yani bugün bir Alzheimer'e baktığınız zaman evet çok güzel belki ömür geçirmiş ama son 10-20 yıl etrafına belki bir eziyetle geçiyor. Benim bugün kilom fazlaysa ben ileride bir poşet ilaç kullanabilirim. Bunları düşünen birisi zaten kilo vermek ister. Bilgiyi aldı, ben kilo vermem gerekiyor. Bunu da aldı ve neden kilo vermek istediğini biliyor. Burada da sorun yok. Bu hasta artık çok kolaydır. Bu hastanın kalorisini azaltırsınız. Şimdi çok temel matematik hesabı. Yani biz 2000 kalori yakıyoruz. 1800 kalori yersek ve bunu belli metotlarla desteklersek 30 günde çok kolay kilo verilebilir. Ama diğer türlü bu diyetisyenden çıkarsınız öbürüne gidersiniz. Hatta bir diyetisyen yetmez aynı anda 2 diyetisyene gidersiniz. Bu kısır döngü devam eder. Sürekli internette tarifler araştırırsınız. İşte zerdeçalla acaba karabiber mi karıştırsam? Bunların hepsi çok güzel öneriler ama temel mantığı kaçırmayacağız. Neden kilo veriyoruz? Ne yapmamız gerekiyor? Bunları oturup yapacağız. Biraz konunun başına dönmüş olacağım ama yani biz eğitimimizle alakalı veya başka birçok planımız var hayatımızda. Ben kişilere diyorum ya sağlığınızla alakalı da planınız olsun. Ya bu kadar değersiz değil ki. Çok klasik bir söylem vardır. İşte 50'ye kadar para kazandım. 50'den sonra kazandığım parayı sağlığıma harcayacağım. Ama burada kritik nokta var. O kazandığınız parayla o sağlığı satın alamıyorsunuz. Al ben sana bu kadar para vereyim, bana bu kadar sağlık ver. Maalesef mümkün değil. Sizin eğer ki bir sağlık planınız olursa emin olun kilo da verirsiniz, hastalıklardan da kurtulursunuz. Her şey
programlı bir şekilde bunu yönetmekte. Siz de biraz önce konuştuk. Ya 10 yılda bu sosyal medyayı nasıl yaptınız? Yani çok geniş kitlelere ulaşmışsınız. Milyonlara hitap ediyorsunuz. Sizin bana söylediğiniz temel şey neydi? Hocam uzun süredir düzenli şekilde paylaşım yaptık. Düzenli, yani bir planınız var. Yarın ne yapacağınız belli, bugün ne paylaşacağınız belli. Bir plan dahilinde ilerliyorsunuz ve algoritma sizi, evet bu insan paylaşım yapıyor, sizi güzel yerlere görüyor. İnsanlar diyor ki evet bu kişi bu işe emek veriyor ve sonunda çok geniş kitlelere ulaşma imkanı elde etmişsiniz. Ya bunun birazını bu izleyenlerden rica ediyoruz, sağlık adına düşünsün. Ne yapabilirim? Yani böyle anlık 10 saniyelik, 20 saniyelik videolarla sağlığına karar vermesin. Bunu zaten bir plan dahilinde olduğu zaman 30 günde 10 kilo vermek, 100 kilo olan birisi için söylüyorum, emin olun çocuk oyuncağı olacaktır. Burada destekler verilebilir. Onlarca şey konuşabiliriz. Burada mesela ben birkaç pratik örnek vereyim. Şimdi siz 30 günde 10 kilo vermek istiyorsanız bazen günler iyidir. Yani insan kendini çok motive eder. 30 günde 10 kilo vermeliyim. Burada mesela karbonhidratı azaltabilirsiniz. Biraz daha düşük karbonhidrat yerseniz kilo vermeniz daha kolaylaşacaktır. Mesela bunu neyle başlayabilirsiniz? Bir, hamur işlerini azaltırsınız. Onlarda ciddi bir kalori var. Mesela pilav türü şeyleri biraz daha az yersiniz. Paketli gıda, yani az yediğimiz şeyde yüksek kalorili şeylerden uzak durursunuz. Aslında birçok kaloriyi şimdi dışarıya attınız. Bununla beraber öğünlerde biraz daha proteininizi yersiniz. İşte yeşilliklerle desteklersiniz. Eğer kişi çok acıkıyorsa arada ara öğünler yapabilir. Bunlarda bile sorun yok. Günlük yediğim kaloriye bakarım. Bunu yazmak da yapabilir. Mesela ben bugün ne yedim? Geçen gün hasta çok güzel şey söyledi. Kendisi 3 günlük su diyetine başlamıştı. Bugünlerde biliyorsunuz bunlar artık biraz daha popüler. Hocam dedi, ben su diyeti yaptığımda gün içinde ne kadar çok atıştırdığımı anladım aslında. Normalde sorsanız bizim hastalara diyor ki ben hiçbir şey yemiyorum ama kilo alıyorum. Böyle bir şey yok yani, yiyorsun kilo alıyorsun. Yani aslında gün içinde çok fazla atıştırmamız var. Gereksiz kaloriler var. Bunları yanında bulundurmayacak veya ne yiyeceğini de planlayacak. Bu da önemli. Yani biz şimdi bulduğumuz ondan yiyeyim bundan yiyeyim, aç kalırız. Şimdi 30 günde 10 kilo vermek isteyen biri sürekli açlık hissederse bu olmaz. Yani ben şu an diyet yapıyorum ama aklından baklavalar geçiyor, ızgaralar geçiyor, işte böyle kendimi sıkıyorum. Bu olamaz. Motive olmuş birisi kaloriyi de dikkat ederek, yani evet bu kişi o an istediği bir pizza diyelim yiyebilir, evet. Ama bunu genel düşünürse ben akşam bir şey yiyeceğim. 2 öğün belki atlarım ve doğru motivasyonla gidersem 10 kilo vermek, altını çizerek söylüyorum, çocuk oyuncağı olacaktır o kişi için. Uyku, beslenme ve egzersiz arasındaki dengeyi nasıl kurabiliriz? Eğer gece 12'de hala ayaktaysanız şu 5 hastalığın sizin kapınızı çalma riski çok yüksektir. 1. Depresyon. 2. Kronik yorgunluk. 3. Şeker hastalığı. 4. Çok ilginç, kanser. 5. Hipertansiyon. Hatta bunu arttırabiliriz. 6. Kalp krizleri. Uykuya özellikle değinmek istiyorum. Bedava detoks. Vücudu bedava temizliyor. Ya böyle bir şey dünyada yok. Siz geceden yorgun veriyorsunuz, sabaha size tertemiz bir vücut veriyor. Dünya üzerinde böyle bir vitamin yok. Dünya üzerinde böyle bir takviye yok. Dünya üzerinde böyle bir uygulama yok. Bu bedava ama maalesef gördüğüm kadarıyla insanlar bundan faydalanamıyor. Neden? Çünkü bir problem var. Biz erken yatmıyoruz, geç yatıyoruz. Bugün siz 10'da 11'de yatsanız insanlar ne diyor? Çok özür dilerim. Ya sen tavuk musun? Erkenden yatıyorum. Evet ben tavuğum, erkenden yatarım. 10'da 11'de siz yattığınız zaman vücudunuz bedava temizleniyor ve sabaha dinç bir vücutla kalkıyorsunuz. Burada şu var ama insanlar uyuyamıyor. Hastalarımdan hep şu dönüşleri alıyorum. Hocam benim çok uykum var, sabah uyandım çok kötüyüm, akşam yatacağım uykum yok. İlginç bir denge. Burada da hormonal dengesizlik var. Neden? Bizim uyumadan önce gece 11 oldu. Kortizol dediğimiz hormonun azalması gerekiyor. Melatonin hormonunun artması gerekiyor. Vücutta mükemmel bir terazi var. Kortizolün azaldı, melatonin arttı, ben uyuyacağım. O zaman burada 2 tane matematikten denklem ortaya çıkıyor. Ya senin kortizolün azalmıyor ya da senin melatoninin artmıyor. Kortizol neden azalmaz? Sen çok gergin ve stresliysen, gün içinde devam ediyorsa, vücudunda eksik vitamin, mineraller varsa, aynı zamanda sindirim problemleri yaşıyorsan, yemeğine dikkat etmemişsen senin o kortizolün azalmaz. Melatonin neden artmaz? Beyinde az üretiliyordur. Bu dışarıdan desteklenebilir. Zaten doğru beslenme, sağlıklı yaşam melatonini arttıracaktır. Yani siz yattınız ve uyuyamıyorsunuz. Bu büyük bir problem. Yatağa yattıktan sonra uyumaya karar verdiniz. 5-10 dakika içinde eğer uyuyamıyorsanız kortizol melatonin dengesizliği var demektir. Öncelikle bunun çözülmesi lazım. Bedava bir detokstan siz mahrum oluyorsunuz demektir. 12 diye bir şey getirilmiş. İnsanlar sanki 12'de önce yatınca erken uyumuş gibi mantığa girişiyorlar. Yani burada 10-11, hadi en fazla zorladık 12. Erken uyumamız gerekiyor ve sabahta güneşle beraber uyanmamız gerekiyor.
Uykuyu bu şekilde anlattık. Yine beslenmeden bahsettik. Günümüzde çok fazla hareketsizlik var. Yani bunu biz illa gidip spor salonunda yapmak zorunda değiliz. Günlük küçük yürüyüşler veya iş yerinde hareket olabilir. Öğrenci okulda olabilir. Ev hanımı evde olabilir. Yani kaslarımızı çalıştırmamız gerekiyor. Bu da evet bizim beden sağlığımız üzerinde önemli bir etken. Hocam, noodle gibi hazır gıdaların sağlığımız üzerindeki etkileri nelerdir? Yani hazır paket koyuyorsun sıcak suya, hop hazır bir yemek oluyor. Ya bunların sağlık açısından bize çok zararı var mı? Buradan bizi izleyenleri uyarıyorum. Nugget yiyenler, noodle yiyenler, sosis, salam yiyenler, sürekli patates kızartması tüketenler, pastane poğaçası yiyenler. Sağlıklı olduğunuz günleri çok arayacaksınız. Çok pişman olacaksınız. Bunlardan bir an önce uzaklaşın. Sağlığını seven vücuduna bu gıdaları asla sokmaz. Şunu hayatımızın düsturu yapalım. Bir yemek ne kadar hızlı hazırlanıyorsa zararı o kadar büyüktür. Noodle'ı düşünün 5 dakikada hazırlanıyor. İçinde ne vitamin var ne mineral var. Siz bir vücut hücresi olsanız o noodle gelince emin olun size gönderen kişiye beddua edersiniz. Yani o noodle, paketli gıdalar, soslu şeyler yerken yani şunu düşünelim vücudumuza gerçekten ihanet ediyoruz. Bize hiçbir yararı olmayan, vücutta hiçbir karşılığı olmayan gıdaları biz tüketemeyiz. Bu gıdalar sağlığımız için en büyük tehditlerden birisidir. Tencere yemekleri bakın ne kadar uzun sürede hazırlanıyor. O zaman kalitesi daha da artıyor. Tabii burada bunu pişirme yöntemleri önemli, içine koyduklarımız önemli ama pratik anlamda bir şey hızlanıyorsa ondan uzak durun. Çocuklarımıza veya hiç kimseye bunları yedirmeyin. Hocam, dünyanın en faydalı 5 gıdası nedir? Dünyanın en faydalı 5 besini. 1. Sirke. 2. Zeytin. 3. Brokoli. 4. Avokado. 5. Yaban mersini. Bu gıdalar bizim vücudumuzu birçok yönden destekliyor. Sirke, zeytin kesinlikle fazlaca tüketilmesini öneririm. Avokadoya biraz önyargı var. Bunu kesinlikle hayatınıza katın. Çünkü hem içerisinde lif var hem de kaliteli yağlar var. Bununla birlikte brokoli içerisinde antioksidan çok fazla etken maddeler var. Yine bunun brokolinin benzeri roka, tere gibi gıdalarda yine tüketilebilir. Demir eksikliğinin belirtileri nelerdir? Takviye için besinler alınmalı mıdır? Özellikle kadınlarda ve çocuklarda çok ciddi demir eksikliği var. Toplumda belki %80'e varan oranlarda demir eksikliği var. Bu çok ciddi bir toplum sağlığı açısından risktir. Mesela çocuklara örnek verelim. Bugün çocuklar demir eksikliğinden dolayı boyları kısa kalıyor. Çocuklar demir eksikliğinden dolayı zihinsel ve mental gelişimi geri kalabiliyor. Bugün ailelere buradan sesleniyorum. Çocuğunuzun demirine baktırın ve çocuğunuza düzenli şekilde demiri gıdalarla ve gerekirse takviyelerle tamamlamaya çalışın. 2. Ne dedik? Kadınlar. Bir kadın sabahları yorgun uyanıyor. Tahammülsüz, sinirli, ani öfkeleniyor. Sürekli bitkin. Elini, kolunu kaldıracak gücü yok. Sürekli uyumak istiyor. Nereyi bulsa hemen yatıyor. Bu kişideki en büyük problemlerden birisi demir eksikliğidir. Evet, bir cinsel problemden halsizliğe, sinir ve tahammülsüzlükten enerji düşüklüğüne kadar hayatın tüm noktasında demir eksikliği vardır. Bundan dolayı demir eksikliğini tamamlamalıyız. Burada bakliyatlar, kırmızı et veya susam gibi tohumlar sizin için faydalı olacaktır. Ama eğer ki demir eksikliğiniz çok fazla derinse bunun için damar yoluyla tedavi alabilirsiniz veya demir takviyeleri kullanmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Hocam, kahvaltıda asla tüketilmemesi gereken gıdalar nelerdir? Kahvaltı Türk toplumunda önemli bir yemek. Burada aslında insanların kafasında şöyle bir soru işareti oluyor. Önce onu cevaplandıralım. Ben kahvaltı yesem mi daha iyi, yemesem mi daha iyi? Bazıları diyor kesinlikle güne kahvaltı yemeden başla. Bazıları diyor kahvaltı olmadan kesinlikle güne başlama. Burada ben şöyle pratik bir yöntem öneriyorum. Siz kahvaltı yaptığınız zaman kendinizi daha enerjik hissediyorsanız kahvaltı yapın. Ama kahvaltı yaptınız hemen sonrasında acıkıyorsanız kahvaltı yapmayın. 12'ye 1'e kadar aç kalın, bu sizin için daha faydalı olacaktır. Peki kahvaltıda ne yemeliyim? Burada ben baktığım zaman insanlarda çok büyük yanlışlar görüyorum. Bir kahvaltıda bir simit, yanında bir çay. Böyle bir kahvaltı olamaz.
Bu sabah vücuda yapılabilecek en büyük ihanetlerden birisidir. Başka ne olmaması gerekiyor? Mesela siz sabah patates kızartmasıyla güne başlayamazsınız. Veya sütün içine atılan bu cornflakes gibi şeyler kesinlikle kahvaltıdan sayılmaz. Kahvaltı bize enerji vermeli ve bizi dinç tutmalıdır. Burada yeşillikler kesinlikle kahvaltımızda olmalı. Badem, ceviz gibi kuru yemişleri ekleyebiliriz. Bir avokado, bir zeytinyağı, bir zeytin, duruma göre peynir, bunlar kahvaltımızda olmalı. Duruma göre yine yumurtayla güne başlayabiliriz ama yumurta da olsa her gün tüketmememiz gerekiyor. Yani toplayacak olursak siz sadece bir simitle, sadece bir poğaçayla, bir patates kızartmasıyla güne başlayamazsınız. Bol yeşilliklerle donatılmış bir kahvaltıyla ancak güne başlayabilirsiniz. Diğer türlü gün içindeki enerjinizden çalarsınız. Hocam günlük çay ve kahve tüketimimiz nasıl olmalı? Biri diyor ki sakın kahve içme. Başka biri diyor ki bol bol kahve tüket. Kahvesiz yaşam mı olur? Biz ne yapacağız hocam? Çaydan mı uzak duracağız? Kahve mi içmeyeceğiz? Çay, kahve tüketirken en sık yapılan 3 hata. 1. Paketli, suda çözünen 3'ü bir arada kahve tüketmek. Sakın onları tüketmeyin, hemen bırakın. 2. Türk kahvesini köpüklü tüketmek. Köpüklü Türk kahvesi sizin için faydalı değil, köpüksüz tercih edin. 3. Bayatlamış çay içmek. Kesinlikle beklemiş çayı içmeyin, çayı taze için. Uğur Bey, ben kesinlikle çay ve kahve tüketimini öneriyorum. Kendim de tüketiyorum. Burada yine ölçü önemli. Bir de çayın ve kahvenin niteliği önemli. Öncelikle kahveden başlayalım. Bu üçü bir arada olanlar veya böyle suya attığınız pis diye çözünenler, bu kahvelerden uzak duracağız. Bunlar kesinlikle gerçek kahve değil. Vücuda hiçbir faydası yok. Fazlaca zararı var. Biz ne tüketebiliriz? Türk kahvesi, ama burada ince bir ayrıntı var. Türk kahvesi köpüksüz olacak. Köpük kısmı çünkü biraz daha toksinin üstte biriktiği kısım oluyor. Köpüksüz Türk kahvesi tüketeceğiz veya filtre kahve türü şeyler ya da bu günümüzde biraz makinelerden, yani bu çekirdekten kahve çekilecek ve onu içeceğiz. Tabii ki içine çok fazla süt tozu vesaire koymayacağız. Şekersiz olacak. Çaya gelecek olursak da ya bizim Türk toplumu maalesef, ben çay tüketimi öneriyorum ama çok fazla çay tüketiyorum. İşte hocam diyor ben 3 demlik çay içerim. Yani bu tabii ki mantıksız. Günlük 2-3 bardak çay vücutta fazlasıyla antioksidan etki oluşturur. Burada çayın çok fazla beklememesi lazım. Evet, bu çay yeşil çay olursa iyidir ama siyah çayda da sorun yok. Tüketebiliriz. Yani 2'nin 3'ünün üzerine çıkmasın. Günlük 1-2 de belki kahve tüketilirse bu çok güzel olacaktır. Şimdi Avrupa'daki kişilere bakıyorum. Günlük 10-15 bardak kahve tüketiyorlar. Ya bunlar çok fazla. Şimdi başta konuştuk. Kronik yorgunluk. Bu kronik yorgunluğu yenmek için insanlar ne yapıyor? Sürekli kahve içiyor. Yani 10-15 kahve kabul edilemez. Vücutta kesinlikle zararlı etki oluşturacaktır. 1-2 kahve şifadır. Fazlası kesinlikle zararlıdır. Bir anda tansiyonu değişime uğrayan insanlar oluyor hocam. Tansiyonum sürekli neden değişiyor? Kesinlikle Uğur Bey. Tansiyonun dengesizliğini biz asla istemeyiz. Tansiyon hem çok düşmesin hem çok yükselmesin. Öncelikle hipotansiyona ben değinmek istiyorum. Daha yeni bahsettik demir eksikliğinden. Kadınlarda problemlerden birisi de düşük tansiyon. Biz hep yüksek tansiyonu hastalık gibi düşünüyoruz ama mesela 9'a 6'nın altındaki tansiyonlar, 8'e 5 gibi tansiyonları biz istemiyoruz. Veya tabii ki 16, 17, 18 işte böyle yükselen tansiyonları istemiyoruz. Bizim tansiyonumuz dengede gitmesi gerekiyor. Çünkü tansiyonunuz çok düşerse ilk başta beyin sağlığımız etkilenir veya organlarımıza kan gidemez. Bunu kesinlikle istemiyoruz. Çok yükselirse de bizim damarlarımızda kanamaya sebebiyet verebilir. Yani bir stabil halde seyretmesi gerekiyor. Mesela sizin tansiyonunuz sürekli 14'e 9. Yaşınıza göre evet biraz düşürmek gerekebilir. Ama bu belli anlamda tolere edebilir. Ama sizin tansiyonunuz bir 16 oluyor, bir 12'ye düşünüyor. Bu vücut için kesinlikle zararlıdır. Burada aslında tansiyonu yaşlara göre değerlendirmek lazım. Mesela bir 20 yaşında birisinin evet tansiyonu 14'lere gelmeye başlamışsa bu ileride tansiyonu çok daha yükseleceği anlamına gelir. Kesinlikle bunun 12'lere çekilmesi lazım. Ama siz 60-70 yaşında bir hastasınız ve tansiyonunuz 14'lerde. Sizin de tansiyonunuzu illa 12'ye düşürmek için çok yoğun ilaç vermem doğru olmayabilir. Burada tansiyon dengesizliğinin temel sebeplerinden birisi vitamin mineral eksikliği, bununla beraber yemek dengesizliğinin sağlanamaması. Burada belki
tansiyona gelmişken kısaca kolesterole de değinmek gerekiyor. Çünkü yüksek kolesterol damarların elastikiyetini kaybettiriyor. Aslında yüksek tansiyonun temel sebeplerinden birisi damarlar istediğimiz gibi genişleyemezse oraya fazlaca baskı yapıyor. Bunun sebeplerinden birisi de yüksek kolesteroldür. Yani bizim kolesterolümüz total kolesterol 200'ü aşmışsa, LDL kolesterolümüz 100'ü aşmışsa artık bu yüksek demektir. Bunların da düşürülmesi gerekiyor. Bizim vücudumuz damarlardan oluşuyor ve tırnağımızın ucundan saçımızın teline kadar beynimizde, kalbimizde her yerde damar sistemleri var. Bunların içerisinde kan dolaşıyor. 1. Biz damarların tıkanmasını istemeyiz. 2. Kanın yoğunlaşmasını istemeyiz. Burada uygun şekilde akmasını isteriz. 3. Bu damar duvarlarında plaklar oluşmasını istemeyiz. Yani bu dolaşımı engelleyen bariyerler olmasını istemeyiz. Bu üçünü toplayacak olursak 1. Kanın yoğunlaşmasın. 2. Damarların tıkanmasın. 3. Damar dolaşımın aksamasın. Burada başlıca gıdalardan bahsedebiliriz. Birincisi hepimizin bildiği aslında margarin. Margarin doymuş bir yağdır ve özellikle damarlarda plak oluşumuna neden olabilir. Burada hemen akla şu gelecek. Hocam margarini bırakayım da sürekli tereyağı mı tüketeyim? Kaşık kaşık tereyağını götüreyim mi? Hayır, aslında bu doğru değil. Tereyağı da unutmayalım ki doymuş bir yağdır. Doğal olması damarları tıkamadığı anlamına gelmez. Yani margarinden kaçarken tereyağına vurulmayalım. Üçüncüsü çok yoğun şekilde paketli gıda tüketimi, yani çöp gıdalar. Bunların içerisinde çok fazla katkı maddeleri var. Bunlardan uzak duralım. Dördüncüsü, belki bu bazılarını üzebilir ama beyaz ekmek. Beyaz ekmek vücut için asla faydalı değildir. Vücutta kalıntı bırakır ve uzun dönemde kan akışında yoğunlaşmalara sebebiyet verebilir. Beyaz ekmek yerine tam tahılları tercih edebiliriz. Burada beşinci bir konu ise şeker. Beyaz şeker, rafine şeker. Beyaz şeker bizim damar dolaşımımızı aksatabilir. Altıncısı, belki bu da bazılarını üzebilir ama yoğun kırmızı et tüketimi. Bugün baktığımız zaman bazıları sadece etle tüketiliyor. Fazla et tüketimi özellikle yağlı olursa bu damar çeperinde plaklar oluşturabilir ve kanın yoğunluğunu azaltabilir. Son zamanlarda popüler olan sürekli kelle paça yiyeyim mi? Yemeyin. Sürekli kuyruk yağı yesem faydalı mı? Faydalı değil. Bunlar kan dolaşımını yoğunlaştırır. Yani bir şeyin tırnak içinde doğal olması bize %100 faydalı olacağı anlamına gelmez. Yine bununla beraber bizi kanımızı yoğunlaştıran şeylerden birisi marketlerde veya pastanelerde olan poğaça. İçinde ne yağ olduğu belli olmayan yağlardan uzak duralım. Bunlar bizi olumsuz etkiler. Bununla beraber sucuk, salam, sosis gibi nitratlı gıdalar da bizim için faydalı değil, kalp hastalıkları açısından risk faktörüdür. Bol bol margarin, tereyağı tüketenler, sürekli et yiyenler, sabah akşam kızartmadan vazgeçemeyenler, beyaz ekmek olmadan yemekten kalkmayanlar, kalp krizi bir gün kapınızı çalabilir. Peki hocam, kalbimi koruyacağım, ne yapayım? Sarımsak ye, limon ye, çörek otu tüket, zeytinyağı ye, yaban mersini ye, ginseng bitkisini hayatından eksik etme, çoban çökerten hayatına kesinlikle ekle, üzüm çekirdeği, yulaf, böylece kalp krizlerinden korunma ihtimaliniz daha da artar. Aralıklı oruç insanı gençleştiriyor diyebilir miyiz? Şimdi Uğur Bey, burada şöyle bir durum var. Buna ben aslında en başından beri temas ettim. Bir beslenme yöntemi herkes için mükemmel değildir. Veya bir beslenme yöntemi herkes için çok kötü değildir. Aralıklı oruçla alakalı ben şunu söylemek istiyorum. Mesela siz öğlen 12'de yiyorsunuz, akşam 6'da yiyorsunuz. Günde 2 öğün yiyorsunuz ve bunun dışında beslenmiyorsunuz. Arada ne oldu? Hücreleriniz aç kaldı. Evet, bu vücuda bir dinçlik verdi. Ama bir başka kişi sabah kahvaltı yapmadığı zaman çok yorgun düşüyor. Sadece akşam yiyince sabah kendini bitkin hissediyor. O zaman bu kişi için aralıklı oruç faydalı değildir. Burada temel benim için kaide şu: kişi kendisini nasıl daha enerjik hissediyorsa o beslenme yöntemi onun için daha doğrudur. Ama bu şu anlama gelmiyor tabii. Sürekli bir şeyler yiyeyim. Bu doğru değil.
sürekli insülini uyaramayız. Vücuda dinlenme periyotları vermemiz gerekiyor. Burada mesela aralıklı oruçla alakalı özellikle kadınlarda yapılan çalışmalarda bazı kişilerde istenilen olumlu etkiyi vermediği gösterilmiş. Bundan dolayı siz sabah kahvaltı yapabilirsiniz veya kahvaltı yapmadan 12-1'e kadar bekleyebilirsiniz. Burada kendi yaptığım uygulamadan bahsedeyim. Mesela haftada 7 gün, belki 4 gün kahvaltı yapmıyorum, 2-3 gün kahvaltı yapıyorum. Burada bu değiştirilebilir. Yani sadece ben aralıklı oruç yapıyorum, ömür boyu buna devam edeyim değil. Burada halkta bir tabir vardır, vücudu şaşırtma diye. Yani bir kişi haftanın 3 günü mesela kahvaltı yapmasın. Bazen hatta tek öğün tüketsin. Mesela ben bazı günler sadece akşam yemeği yiyorum. Emin olun mesela akşam 4, 5, 6'ya doğru çok dinç ve enerjik oluyorum. Aslında bir şey yemedim ama enerjik oluyorum. Bazen sabah, öğle, akşam belki yemek yiyorum. Bazen sadece sabah yiyip akşam yemiyorum. Yani bunlar değiştirildiği zaman aslında vücut için daha faydalıdır. Yani illa bir beslenme metodunda ısrar etmemiz gerekmez. Hocam internette bir sürü diyet listesi var. Kime güveneceğimizi gerçekten bilmiyoruz. Siz nasıl bir diyet öneriyorsunuz? Yani bu diyetler hep farklılık niye gösteriyor? Biri diyor ki patates bol bol tüketin. Başka biri patatesten uzak durun. Kimi diyor ki bol bol peynir yiyin. Diğeri diyor ki sakın peynir yemeyin. Nasıl bakmamız lazım hocam? Evet, bununla alakalı gerçekten komik videolar gördüm. İşte birisi eline hemen bir peynir alıyor. Arkadan bir şey çıkıyor, peyniri bırak. İşte elinize tam bir gıda alıyorsunuz, onu bırak. Burada tabii temel mantığımız şu olması gerekiyor. Bir gıda herkes için faydalı değildir. Bir gıda herkes için zararlı değildir. İkinci bir ölçümüz de şu olması gerekiyor. Biz her zaman aynı gıdayla beslenemeyiz. Evet, bazı gıdalar gerçekten güzel. Mesela bugün patates kızartmasını fazlaca konuştuk. Ben bunu her gün yersem bedenime zulmederim. Ama ben bunu ayda bir yersem hiçbir zararı olmaz. Yani bir gıdayı tamamen çok kötüdür, hayatımızdan uzaklaştıralım veya bir gıdayı sürekli tüketelim. Mesela daha yeni dünyanın en faydalı 5 besinden bahsettik. Ben her gün bunları yiyebilir miyim? Yiyemem tabii ki. Burada temel ölçümüz tabii ki bir, fazla yememek. En baştan beri bahsettik. Yani ben zaten kilolu biriysem her türlü zararlı gıdayı tüketsem de faydalı gıdayı tüketsem de temelimde sorun olduğu için öncelikle bunu vermem gerekiyor. Şimdi bir şeyin popüler olması için bir isminin olması gerekiyor. Bu diyeti, şu diyeti, bunlar biraz daha yaygınlaşıyor. Bir moda geliyor, insanlar onu yapıyor. Sonra sıkılıyorlar, başka diyete geçiyorlar. İşte su diyeti diyorlar, su orucu diyorlar. Başka onlarca isim var. İşte ketojenik diyet olabilir, işte protein diyeti, karbonhidrat diyeti, aralıklı oruç, onlarca gerçekten isim var. Bunların hepsi bazı hastalar için faydalı, bazı hastalar için de zararlı. Burada aslında konuşmamızın en başına dönecek olursak, bir, biz diyeti neden yapıyoruz? 2, bu diyetten ne bekliyoruz? 3, bunu yaparken vücudumuza zarar veriyor muyuz? Bunları anlarsak hiçbir gıda tamamen zararlıdır ya da tamamen faydalıdır diyemeyiz. Çünkü şunu da Uğur Bey eklemek istiyorum. Bizim vücudumuzda çok güzel toksin temizleme sistemleri var. Yani bazen zararlı gıdalar yesek de bunu vücut temizler. Bundan izleyiciler korkmasın. Yani ben dünyanın en kötü gıdasını bile yesem elhamdülillah öyle bir vücut var ki bunları temizleyebiliyor. Ama ne zaman ki ben bunu her gün yersem, sürekli o gıdayla beslenirsem hastalıklar hep anlattık kapımızda bekliyor. Burada mesela şöyle şeyler ben görüyorum. İşte bugün gitti en zararlı pizzaları yedi, başka bir şey ne olursa yedi. Sonra yarın büyük bir pişmanlık. Buna bile gerek yok. Yani biz yediysek vücudumuz onu bir şekilde zaten temizler. Mesela diyor ki 3 gün aç kal, 5 gün aç kal, vücudunu temizle. Ben bunlara bile katılmıyorum. Ya bir şey mi yedin, keyifle mi yedin? Onu artık unut, yeni güne başla ve hayatına faydalı gıdaları katmaya devam et. Şeker hastalığı belirtileri nelerdir? Hayatında şekeri çıkarmak isteyenler ne yapmalı? Bugün şeker hastalığı çığ gibi büyüyor ve size ilginç bir nokta söyleyeyim. Şeker hastalığı tedavi edilebilir. İnsanlar şeker hastalığına yakalandığı zaman düşünüyorlar ki artık ben ömür boyu ilaç kullanmam gerekiyor. Hayır, asla böyle bir durum yok. Burada tabii ki bahsettiğimiz tip 2 diyabet. Tip 1 diyabet, insüline bağlı olan diyabet konumuz dışı. Tip 2 diyabet tedavi edilebilir. Burada temel noktalara değinelim ve öncesinde şeker hastalığının belirtileri nelerdir bunları görelim. Zaten aşikar şeker hastalığına tanı koymak kolay. Nedir? Ben gelirim elime iğneyi batırırım. Buradan kanımı alırım. Şeker cihazına sokarım. Baktın şekerin 130. Açlık şekerin 140, 150, 110. Sen zaten yavaş yavaş şeker hastası olmaya başlamışsın. Ama önemli olan ne? Gizli şekeri yakalayabilmek. Çünkü eğer siz
gizli şekeri yakalarsanız insanları ileride şeker hastası olmasından kurtarabilirsiniz. Gizli şeker belirtileri nelerdir? 1. Halsizlik, yorgunluk, özellikle yemekten sonra olunca. Yani siz yemeği yediniz, hemen bir köşeye geçip böyle halsiz oluyorsanız sizde şeker hastalığı riski vardır. 2. Sık acıkma. Yemeği yediniz, bir saat sonra dolabı açıyorsunuz, masada yemekler arıyorsunuz. Acaba ne atıştırsam? Sizde gizli şeker hastalığı olabilir. 3. Yemekten sonra tatlı isteği. Yemeği yediniz, düşünüyorsunuz ya ben bir tatlı yesem, hemen bir tatlı ihtiyacım oldu. Burada gizli şeker belirtileri olabilir. Dördüncüsü, siz yemeğe oturdunuz masaya veya yemeği yarım saat sonra yiyeceksiniz. Burada acelecilik. Burada yine sık acıkmanın bir benzeri. Yani bir an önce yemeği yiyeyim. Beşinci ve en önemli konulardan birisi de şu. El ayak titremesi. Mesela buna hipoglisemi diyoruz. Yani benim aniden şekerim düştü. Terledim soğuk soğuk. Elim ayağım titredi. Böyle kendim bitkin hissettim. Bu aslında düşük şeker belirtisidir. Ama düşük şeker ileride yüksek ve gizli şekerden aşikar şekere dönebilir. Yani siz gizli şekeri kesin yakalamanız lazım ki bu aşikare dönmesin. Bir de burada önemli bir konu var. Hemoglobin A1C dediğimiz, yani 3 aylık şekeri gösteren değeri eğer siz bakarsanız gizli şekeri yakalayabilirsiniz. Bir de burada önemli bir değer söylemek istiyorum. Açlık insülini. Siz aşikar şekere dönüşmeden şekeri yakalamak istiyorsanız açlık insülininiz 5'i geçmemesi gerekiyor. Gittiniz kan tahlili yaptırdınız. Açlık insülin 10 çıktı. Sizin ileride şeker hastalığı olma riskiniz var demektir. Şu anda bizi izleyen şeker hastası hemen eline kağıt kalem alsın ve dikkatli bir şekilde takip etsin. Şeker hastası olan bir kişi ne yapması gerekiyor? Öncelikle hayatında karbonhidratı biraz azaltması gerekiyor. Bunlar nedir? En çok bilinen mesela hamur işleri. Bu fazla karbonhidratları azaltması gerekiyor. 2. Mesela bizim şeker hastalarında çok klasik bir tabir vardır. Ben çayıma şeker atmam. Bir taraftan çayına şeker atmıyor ama tatlılar, ballar, pekmezleri götürüyor. Şeker hastası bunları da yoğun tüketemez. Bu çok sık sorulur. Ben şeker hastasıyım, bal tüketebilir miyim? Tüketemezsin. Üçüncüsü, şeker hastalığı yine kaçamakları. Mesela çok fazla meyve yerler. Çünkü şekeri buradan karşılamaya çalışırlar. Benim hastalarda gördüğüm yine aşırı meyve tüketimi şekeri çok arttırıyor. Dördüncüsü, mesela kuru meyveler, işte kuru incir, hurma, kuru meyve, bunları da çok fazla tüketirlerse yine şeker hastalığını dengeye getirmekte zorlanırlar. Yani karbonhidratı şeker hastaları biraz azaltması gerekiyor. Burada ketojenik diyet gibi şeyler denenebilir ama temel mantığı karbonhidratı azaltalım. Şeker hastalarının birinci yapması gereken karbonhidratı azaltmak. İkinci konu, şeker hastaları kesinlikle hareketi arttırması gerekiyor. Yani ben böyle burada oturarak şeker hastalığından kurtulamam. Ömür boyu ilaç kullanırım, ileride insülin kullanırım ve asla bunun dışına çıkamam. Hareketi arttıracaksın. Karbonhidratı azaltacaksın. Üçüncü konu, şeker hastaları hayatına bazı bitkileri sokmaları faydalıdır. Mesela ben hep söylediğim çörek otu. Sabahları bir yemek kaşığı çörek otunu öğüterek direkt olmaz tüketirse şeker hastaları için çok faydalıdır. Dördüncü bir mesele, şeker hastaları yemekleri sırayla tüketmelidir. Örneğin bir şeker hastası yemeğe proteinle başladığı zaman bu şeker dengesini daha iyi sağlar. Ve bununla birlikte beraberinde bol salata tüketimi şeker hastaları için yine faydalıdır. Eğer ben tatlı yiyeceğim, yani ben şeker hastasıyım, ömür boyu hiç tatlı yiyemez miyim? Evet, yiyebilirsin. Bu sıralamaya dikkat edersen önce proteini yedin, üstüne bol lifli bir gıda yedin, bol bir salata yedin. Evet, senin bir parça tatlı yeme hakkın var. Bunu tüketebilirsin. Hocam, su orucunu tavsiye eder misiniz? Burada tartışmalı bir konu var. Evet, günümüzde gerçekten popülerleşti. Hastalarımdan da fazlaca bu soruyu alıyorum. Şimdi burada 3-4 tane temel konu var. Bunu anlamadan su orucu iyidir veya su orucu kötüdür diyemeyiz. Şimdi bir hasta düşünelim. Bu hasta baş ağrıları var, asla geçmiyor. Vücudu tamamen ağrıyor. Onlarca kez diyet denemiş ama kilo verememiş. Birçok vitamin, mineral eksiklikleri var. Tabir yerindeyse bir poşet ilaç kullanıyor ama hiçbir hastalıktan kurtulamamış. Yani bir kısır döngü içinde. Ben bu hastalara yeşillik diyeti veriyorum. Yani burada şunu anlatmak istiyorum. Vücut tamamen bir kısır döngüye girmişse bu hastanın fabrika ayarlarına dönmesi için, bu hastanın vücudunu biraz rahatlatmak için, tabir yerindeyse bu hastanın vücudunu resetlemek için belirli dönem vücuda kalori girmemesi faydalıdır. Siz buna su orucu diyebilirsiniz.
Siz buna yeşillik diyeti diyebilirsiniz. Burada hızlıca bir kilo verme oluyor. Tabi burada vitamin, mineralleri dışarıdan almanız gerekiyor. Yani ben bugün hemen oturdum sadece su içeyim, zaten bu devam ettirilemez. Vitamin, mineralleri dışarıdan alacaksınız. Kas kaybetmemeye dikkat edeceksiniz. Böyle çok sıkışmış hastalar su diyeti veya kalorisi olmayan sadece yeşillikleri tüketmek faydalı olacaktır. Ben birçok hastamda bunu denedim. Gerçekten hastaların faydalandığını gördüm. Şu da yine aynı şekilde çok fazla diyet yapmış kişiler artık diyetten bıkıyor. Burada yine vücudu resetlemek adına belirli dönem vücuda kalori girmemesi lazım. Su diyetinin aslında temel mantığı ne? Vücuda kalori girmeyecek. Siz burada yeşillik yapabilirsiniz. Çünkü yeşilliklerde bir kalori yok. Bununla destekleyebilirsiniz. Beraberinde vitamin ve mineralleri takviye olarak alırsınız. Ve tabii ki kronik hastalığınız varsa bunu doktor kontrolünde yaparsanız kesinlikle faydalıdır. Beraberinde bunu yavaş yavaş ekstra üzerine gıdalar ilave ederek sizin sağlığınızda önemli bir kurtarıcı olabilir. Hayalhanem hakkında ne düşünüyorsunuz? Hayalhanem sizin için ne ifade ediyor? Yani tabii ki burada samimi niyetle yapılan bir proje. Sizden ayrıntılarını öğrendim. Yani çok uzun süredir bunun üzerine gerçekten emek verilmiş. İnsanlara faydalı olmak adına çalışmalar yapılıyor. Bu anlamda gerçekten güzel bir proje, güzel bir emek. Yani burada sizinle beraber de müşahede ettik. Gerçekten güzel çalışmalar var. İslamiyet'te biliyorsunuz La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Biz buna iman ediyoruz ve bunun anlaşılması için kim katkıda bulunuyorsa herkese teşekkür ediyoruz. Bu anlamda Hayalhanem sizlerle tanıştık. Kanalı takip ediyoruz. Bir çaba, bir gayret var. İnşallah bu Müslümanlığın yayılmasına, insanların daha çok İslam'a girmesine, dinimizi öğrenmesine faydalı olur. Yani bu anlamda tabii birçok platformda yine Hayalhanem videolarına denk geldim. Bu anlamda güzel bir çalışma ortaya koyuluyor. Tabii burada Hayalhanem'in güzel ekibiyle tanışma fırsatım da oldu. Sağ olsunlar Mersin'den Konya'ya geldiler. Bizim için zahmet ettiler. Bu anlamda çok iyi niyetle bir projeyi yaptıklarını ben de yakinen görmüş oldum. İnşallah bu tüm Müslümanlar, tüm ümmete faydalı bir çalışma olur. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.